552 yılında Orta Asya bozkırlarında yükselen Göktürk Kağanlığı yalnızca büyük bir siyasi güç kurmadı. Türk adını ilk kez bir devlet adı olarak tarihe geçirdi. Göktürklerden önce Orta Asya'nın büyük kısmı farklı boylar ve devletler arasında bölünmüş durumdaydı. Bölgede Türkçe konuşan ve Türk adıyla anılacak topluluklar etkiliydi. Ancak henüz tek bir çatı altında birleşmemişlerdi. Sahneye Bumin Kağan çıktı. Göktürk boylarını etrafında topladı ve 552 yılında bağımsızlığını ilan ederek Göktürk Kağanlığını kurdu. Yeni devlet kısa sürede büyüdü, atlı ordular bozkırlarda ilerledi, Göktürkler kısa sürede Orta Asya'nın en güçlü devletlerinden biri haline geldi. Göktürklerin gücü yalnızca savaşçılıklarından gelmiyordu. Demir işçiliğinde ustaydılar. Çin kaynaklarında Göktürklerin atalarının demir ustaları olarak anıldığı bile yazılıdır. Demir yükselişlerinde önemli rol oynadı. Ancak her büyük imparatorluk gibi onlar da iç mücadelelerle karşılaştı. Kağanlık zamanla doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı. Bu bölünme devletin gücünü zayıflattı. Bu zayıflıktan yararlanan Çin, Göktürkler üzerinde baskı kurmaya başladı. Bazı Türk boyları Çin egemenliğine girdi. Göktürk Kağanlığı bağımsızlığını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Fakat hikaye burada bitmedi. 682 yılında İlteriş Kağan ve bilge devlet adamı Tonyukuk yeniden ayaklandı. Göktürkler bağımsızlıklarını geri kazanmayı başardı. Bu ikinci yükseliş döneminde devlet yeniden güçlendi. Türk boyları tekrar bir araya geldi ve Göktürk hakimiyeti yeniden kuruldu. Göktürkler yalnızca savaşçı bir toplum değildi. Tarım yapıyor ve bazı şehirlerini surlarla koruyorlardı. İpek yolu üzerindeki ticaret de devletin gücüne katkı sağlıyordu. İstemi Yabgu döneminde Göktürkler batıya doğru genişledi. Sasanilerle işbirliği yaparak Akhunların yıkılmasında rol oynadılar. Daha sonra Bizans'a elçiler göndererek uluslararası diplomasinin önemli aktörlerinden biri haline geldiler. Göktürklerin en ünlü hükümdarlarından biri Bilge Kağan'dı. Yanında kardeşi Kültigin ve deneyimli devlet adamı Tonyukuk vardı. Bu üçlü Göktürklerin en güçlü dönemine yön verdi. Göktürklerde hatunlar yalnızca hükümdar eşleri değildi. Devlet işlerinde söz sahibi olabiliyor, diplomatik ilişkilerde aktif rol üstlenebiliyorlardı. Göktürkler yalnızca savaşlarıyla değil, bıraktıkları yazılı mirasla da tarihe geçti. Orhun yazıtları Türkçenin bilinen ilk büyük yazılı belgeleri olarak kabul edilir. Taşlara kazınan bu sözler bugün hala okunabilmektedir. Bu yazıtlarda yöneticiler halka sesleniyordu, devletin nasıl yönetileceğini anlatıyor, milletin birlik içinde kalması gerektiğini vurguluyorlardı. Belki de Göktürklerin en büyük mirası buydu. Çünkü burada ilk kez bir millet kendi tarihini kendi diliyle anlatıyordu. 744 yılında Göktürk Kağanlığı yıkıldı. Ancak bıraktıkları kültür, dil ve devlet geleneği yaşamaya devam etti. Uygurlardan Selçuklulara kadar birçok Türk devleti bu mirastan etkilendi. Yaklaşık 200 yıl boyunca Orta Asya'ya hükmeden Göktürkler, yalnızca bir bozkır imparatorluğu değildi. Türk adını tarihe kazıyan, Türkçenin ilk yazılı belgelerini bırakan ve sonraki yüzyılların temelini atan bir medeniyetti.